Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizler için altında yumuşacık keki, arasında da ipek gibi muhallebisiyle çok lezzetli bir meyve soslu pamuk kek tarifi hazırladım. İftar sonrasında çayınızın, kahvenizin yanına eşlik edecek hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak kekimizin hamurunu hazırlayalım ve bunun için uygun bir kaseye 3 tane oda ısısında beklemiş yumurtamızı alalım. Ardından üzerine 1 su bardağı olacak şekilde toz şekeri ekleyip mikserle güzelce çırparak krema kıvamına getirelim. Toz şeker ve yumurtalar böyle bembeyaz krema kıvamına gelinceye kadar güzelce çırptıktan sonra şimdi de içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Ardından 1 çay bardağı olacak şekilde oda ısısında beklemiş sulu kıvamlı yoğurdumuzu ilave edelim. Ben yoğurt kullandım. Dilerseniz sizler 1 çay bardağı süt de kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri ekleyince de kek hamurumuzu şöyle 10 saniye kadar çırptıktan sonra içerisine ununu ekleyelim. Ben bu tarifimde 1,5 su bardağı un kullandım. Unumuzu mutlaka kek karışımının içerisine eleyerek ilave edelim. Unu eleğin içerisine aldıktan sonra üzerine 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozunu ekleyerek güzelce kek karışımının içerisine eleyerek ekliyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylı bilgisi her zaman olduğu gibi videomun açıklama kısmında mevcut. Dilerseniz oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Unu da ekledikten sonra tekrar mikserin düşük devrinde güzelce karıştırıyorum ve kek karışımının homojen bir kıvam almasını sağlıyorum. Kek karışımını karıştırdıktan sonra şöyle spatula ile toparlıyorum ve size kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Lütfen bu kıvamı elde edin ve fazla un ekleyerek kek karışımınızı koyulaştırmayın. Ben bugün kekimi dikdörtgen bir borcam içerisinde yapacağım ve öncesinde borcamımın altını güzelce katı yağ ile yağladım. Bu arada fırınımı da alt üst ayarda 180 derecede açtım ve en az 5 dakika boyunca ısıttım. Kekimizi önceden ısıtmış olduğumuz fırın içerisinde pişireceğiz. Kek karışımını borcam içerisine döktükten sonra şöyle spatula ile her yerine eşit bir şekilde yaymaya da özen gösterelim. Evet, spatula ile güzelce kek karışımını yaydım ve sonrasında şöyle tezgaha 1-2 kez vurarak güzelce içindeki hava kabarcıklarını da çıkartıyorum ve sonrasında kekimi pişmesi için fırınımın orta tarafına gönderiyorum. Keki mutlaka önceden ısıtılmış fırın içerisinde pişirelim ve ilk 10 dakika kesinlikle kapağı açmayalım. Benim fırınımın ayarına göre kekimiz toplamda 20 dakikada pişmişti. Şöyle bir kürdanla batırarak da içinin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Pişen kekimi fırından çıkartıyorum ve kenarda şöyle 1 dakika kadar bekletip ilk sıcaklığı çıktıktan sonra içerisine 1 su bardağı olacak şekilde süt dökeceğim. Ama öncesinde şöyle kürdanla tekrar üzerine biraz delikler açıyorum. 1 su bardağı soğuk sütü kek üzerine güzelce dökerek her yerine eşit bir şekilde yayalım. Zaten gördüğünüz gibi kısa sürede de sütü içine çekmiş olacak. Bu arada ben tarifimde günlük süt kullandığım için üzerinde böyle beyaz beyaz kaymakları kaldı. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Şimdi kekimiz kenarda soğurken biz de muhallebimizi hazırlayacağız. Bunun için 4 su bardağı sütü tenceremin içerisine aldım ve içerisine 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve ardından 2 dolu yemek kaşığı nişasta ve 2 dolu yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Silme yemek kaşığı değil, böyle tepeleme yemek kaşığı ekledim. Bu malzemeleri de şöyle hızlıca çırpma teliyle çırpalım ve içerisinde herhangi bir topaklanma olmamasına dikkat edelim. Güzelce çırpmış olduğumuz sütlü karışımımızı şimdi ocağımızın üzerine alarak kaynamaya bırakalım. Yalnız ocak üzerinde de sürekli karıştırarak içerisinde herhangi bir topaklanma olmamasına özen gösterelim. Başından ayrılmadan ve karıştırarak
güzelce koyu bir kıvam elde edinceye kadar muhallebimizi pişirelim. Bu arada alttan da karıştırırsanız dibi de tutmamış olacaktır. Muhallebimiz koyu bir kıvam elde ettikten sonra şöyle üzerinde böyle göz kabarcıklar çıkınca artık ocaktan indirelim. Hemen koyulaşınca ocaktan indirmeyelim. Böyle göz kabarcıklar çıkmasına da dikkat edelim. Ocaktan indirmiş olduğum sütlü muhallebimin içerisine bu aşamada 50 gram kadar katı yağ ilave ediyorum. Katı yağ ya da tereyağı kullanabilirsiniz ve ardından bir paket vanilya da ekledikten sonra bunları güzelce mikserle en az 3-4 dakika boyunca çırpıyorum. Her muhallebi yaptığınızda mutlaka bu şekilde çırparsanız ipek gibi kıvamda çok güzel bir muhallebiniz olacaktır. Evet, bu aşamada kekimiz de kenarda soğudu. Şimdi üzerine çırpmış olduğumuz muhallebimizi her yerine eşit olacak şekilde güzelce gezdirerek dökelim. Sonrasında da üzerine dökmüş olduğumuz muhallebiyi bir spatula kullanarak her bir yerine eşit bir şekilde yayalım. Ve tezgah üzerine şöyle biraz vurup ileri geri salladıktan sonra şimdi biz de meyveli sosumuzu hazırlayalım. Ben bu tarifimde yazdan dondurucuya atmış olduğum vişne ve böğürtlenleri kullandım. Sizler dilediğiniz meyveyi kullanarak aynı şekilde sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Uygun bir tavanın içerisine meyvelerimi aktardıktan sonra böyle bir su bardağı olacak şekilde suyumu da üzerine döküyorum. Ve sonrasında içerisine 3 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Toz şeker eklemiş olduğum meyve sosumu şöyle bir karıştırıyorum ve ocağımın üzerine alıyorum. Ben bu aşamada yarım su bardağı kadar daha su ilave ettim. Biraz böyle koyu kıvamlı değil de sulu kıvamlı olmasını istiyorum. Toplamda 1,5 su bardağı suyu ekledikten sonra meyveli sosumuzu kaynamaya bırakacağız. Sosumuzu koyulaştırmak için de şöyle bir tepeleme tatlı kaşığı olacak şekilde nişastayı bir kabın içerisinde biraz suyla karıştırarak seyreltelim. Hazırlamış olduğumuz bu nişastalı su karışımını kenarda kaynayan meyveli sosumuzla buluşturacağız. Ocak üzerindeki meyveli sosu uzun süre kaynatmayacağız. Şöyle 1-2 dakika boyunca kaynatıp yumuşadıktan sonra kenarda hazırladığımız nişastalı karışımı içerisine dökelim. Öncesinde nişastalı karışımı tekrar çırpın ve hızlıca içerisine döktükten sonra karıştırmaya devam edin. Ve bu aşamada topaklanma olmamasına ve nişastayı her yerine eşit bir şekilde yayılmasına dikkat edin. Nişastalı suyu döktükten sonra zaten hemencik koyulaşacak ve kıvam alacaktır. Şimdi ocaktan indiriyorum ve sonrasında kenarda soğuyan muhallebili kekimin üzerine bu meyveli sosumu da gezdiriyorum. Ben bu tarifimde meyve sosunda dondurucudaki meyveleri kullandım. Sizler bu sosu mevsiminde çilekle ya da portakal suyuyla da yine yapabilirsiniz. Her evde olan malzemelerle bir kekten çok daha fazlası böyle pasta lezzetinde çok güzel bir tarif oluyor. Evet, meyveli sosunu üzerine döktükten sonra tekrar şöyle spatula ile her yerine gelecek şekilde yaydım ve artık borcamda hazırlamış olduğumuz meyveli pastamız servise hazır hale gelmek üzere. Ama öncesinde oda sıcaklığında biraz bekletelim ve sonra buzdolabında en az 3-4 saat kadar dinlendirelim. Dinlendikten sonra meyve soslu borcam pastamızı dilediğimiz şekilde keserek servis edebiliriz. Bu arada tarifimi tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, meyve soslu borcam pastamı şöyle dilimledim ve bir dilimi alarak da size yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Pasta lezzetinde hem hafif hem de çok lezzetli bir tarif oldu. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.
Yumuşacık kekiyle büyük küçük herkesin hayran kalacağı bir borcam pastası tarifini bugün sizlere sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.